Bu video herkes evde bu şekilde arka çamurluk yapabilsin diye. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir projeyle karşınızdayız. Crazy Frank's Fender ismi verilen bir arka çamurluk. Old school bir arka çamurluk. Çok fazla görmeye alışkın olduğumuz Türkiye'de en azından. tür değil. Türkiye'de görmüyor. Türkiye'de çekiyoruz videoyu. Türkiye, İzmir'deyiz. Gelip bizi ziyaret edebilirsiniz. Yurt dışında zaten genel olarak kullanılan bir tarz bu. Çamurluk tarzı. Old school, eski, vintage, işte 1970'ler zamanlarında zaten moda olan bir çamurluk. O zamanın tasarımlarında, o zamanın motorlarında kullanılan bir çamurluk. Bunu sıfırdan tasarlayıp bu motosiklete göre ürettik. Bu da daha önceden de yapmış olduğumuz, hatta videosunu şuradan izleyebilirsiniz veya buradan artık nereye koyduruyorsa YouTube oradan izlersiniz. Bir motosikletti. O zaman arka amortisör kullanmamıştık bu makinenin üstünde. Daha sonra bir arka amortisör kullanmaya karar verildi. Çünkü Türkiye'deyiz çünkü bunu Türkiye'de çekiyoruz. Türkiye'deyiz, İzmir'deyiz. İzmir'deyiz. Yollar bozuk. Yollar bozuk. Herkes bunu biliyor artık. Zor. Amortisörlü motor kullanmak zor. Amortisörlü modele geçtiğin zaman da bu tarz şasilerde en güzel old school arka çamurluk modellerinden bir tanesi de, hatta bence Türkiye için en kullanışlısı, Crazy Frank's Fender. Old school için. Old school için bence en oluru, yani eğer swing arm, arkadan yandan amortisörlü bir motosiklet tercih edeceksen abi olması gereken Crazy Frank's Fender'dır bence. Neden? Çünkü çamurluk kompakt bir şey. Kompakt mı diyeyim? İç içe, yani stopu da kendi üzerinde, plakalığı da kendi üzerinde ve aynı zamanda artçı selesi de var. Normalde old school motosikletlerde artçının işi çok daha zor. Çamurluğa falan da oturanları görmek mevcut. Böyle bir iş yaptık. Bayağı bir yorucu oldu, bayağı bir uzun sürdü. Hatta beklediğimden, benim şahsen, kendi yaptığım işler için konuşuyorum, beklediğimden çok daha yorucu oldu, çok daha zor oldu. Gerçekten internetten bakarken, araştırırken bu kadar zor bir imalat süreci yaşayacağımı beklemiyordum. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ben de bir Benim için de herhalde şu kaynak yerlerini kapatıp daha yekpare gözükmesini sağlamak macun işçiliğinde biraz. O biraz benimle alakalı oluyor. Ama yok, gene buralarda bütün yükü şu alan taşıyacağı için buranın kaynaklarının taşlanmaması gerekiyordu bence. Onun yerine... Abi şöyle olur işte, 10 numara sarı veya daha yumuşak bir malzemeyle doldurursun orayı, kalayla doldurursun, o da kaportacının işidir baktığın zaman da. Zaten kaç ay sürdü, mahvoldum yani, ama bu kadar da temiz hiçbir zaman zaten ben yapamazdım. Bu sonuçta boyacının da ustalığına kalmış bir şey. O en son kaportacının ayıbını boyacı örter. Evet. Bu çamurluktan biraz bahsetmek gerekirse, şimdi diyeceksiniz böyle çamurluk mu olur, arkasında spoiler var, araba, yarış arabası gibi falan. Evet, ilginç bir tarz, deli bir tarz. Zaten adı da oradan geliyor. Deli Frank'in çamurluğu. Crazy Frank diye bir adam varmış. Büyüğümüz, saygımız sonsuz. Hafiften galiba çatlakmış ki lakabı Crazy Frank. Bu çamurluğu o bulmuş. Sanırım 70'li yıllarda bulunuyor ve moda oluyor bu çamurluk. Ardından günümüze kadar zaten kullanılmaya devam ediliyor ve sadece old school makinalarda değil, aslında modern motorlarda da örneklerini görmek mümkün. Çok da yakışıklı oluyor. Mesela Indian'a yapmışlardı araştırırken veya M8 Harley'lerde kullananlar vardı. Gayet de şık duruyor. Genel olarak kalın, uzun, kaba bir görüntüsü var. Burada bayağı bir yükseklik oluyor. Genel bütün formlarında bu şekilde kullanılıyor. Ama bu yükseklik Çalışma şeyini... çok da şık duruyor. Ve buraya istediğin kadar da yumuşak amortisör koyabiliyorsun. Bu motor bir önceki çamurluğundansa bu üzerine takılınca seleriyle birlikte falan çok daha hoş durduğu bence de. Bence de çok daha hoş durdu. Bir de bunun bir sebebi bence, şimdi depoyu değiştirmemiştik. Şasinin yapısından dolayı da depoyu pek ellemek istemedik. Çünkü bu modellerde şasi kare profilden oluşuyor. Depo bir hayli büyüktü. Arkasına yaptığımız çamurluk biraz daha tekere yakın olsun falan diye uğraştık. Daha ince bir çamurluktu. Şu anda daha kaba bir çamurlukla kaba bir depo çok daha bütününü tamamlamış gibi geliyor bana da. O zaman yapım aşamalarına anlatmaya geçebiliriz. Tabii. Biz bu motosikletin bütün yapım aşamalarını A'dan Z'ye çektik. Şu an 3 bölümlük bir seri izleteceğiz size. Bugün 1. bölümünü izleyeceksiniz. 1. bölümünde çamurluğun imalatının üzerinden geçeceğiz. 2. bölümde selenin üretim sürecinden ve son bölümde de boya aşamalarını izleyeceksiniz. O zaman şimdi çamurluğun imalat görüntüleriyle devam edelim. Kestik. Kardeşim ben
her böyle yaptığında ben parlıyorum. Ya ama sen de hiçbir şey anlamıyorsun kardeşim ya. Parlıyorum Murat. Ben her böyle yaptığımda lütfen oyuncumu biz böyle anlaşmadık. Motoru atölyenin ortasına koyarak Bu senin videoya ama başladık. yani hep hayalindi yani böyle bir video böyle başlasın. Gerçekten bunu başarmışsın. Videolar öyle başlıyor genelde YouTube'da. Neyse ardından işte sana anlatayım ben konuyu. Anlat, Yoktun anlat. o zaman. Ben- Söküyorum motoru. Önceden emek verdiğimiz, o kadar yaptığımız işleri sökerek başladık. Ondan sonra bak burada kartondan her işte olduğu gibi bu dünyanın her yerinde böyle olur. Video çok hızlı aktığı için benim de çok hızlı konuşasım geliyor. Durduralım yani. Durdurulabiliyormuş. Aynen. Bir de rahat bir nefes aldım. Rahat bir nefes aldım şahsen. Şimdi normalde dünyanın neresine gidersen git zaten imalatlarda bu çok sık kullanılan bir yöntem. Kartonu kesip şablon çıkartılıyor. Ardından o karton üzerinden hep imalatlar başlar. Ben de aynı şekilde kartondan bir şablon çıkartarak arka çamurluğun imalatına başladım. Devam edebiliriz. Böyle de detaylarını çektik. 1,5 milim ne? 1,5 milim sanırım saç kullandım. Çıkarttım karton şablonu saç levhanın üzerine yerleştirip çizdikten sonra çeşitli kesici ve delici aletlerle, delici yok ama kesme işlemlerini gerçekleştiriyorum burada. Dekopaj, işte spiral, halk arasında canavar diye tabir edilebilen, herkes elini kaptırmıştır bir kere. Burada geleneksel yöntemlerden biraz uzaklaşıp lazer kesimine yolladım parçaları. Kalın çünkü. Kalın parçalar, hiç burada kesmeye gerek yok. Yine kartondan bunların şablonunu çıkartıp lazere yolladığımız parçalardı. Bunlar çamurluğun bütün yükünü taşıyan parçalar. O yüzden kalın malzeme, 12'lik malzeme kullandım. Bunlardan burada kılavuzlarını açıyorum malzemelerin. Şimdi lazerden bir durdurabilir miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi lazerden geldiği zaman parça, lazer kesimin hassasiyeti çok yüksek değil. O yüzden delikleri hep birazcık ben küçük gönderiyorum lazer kesime. Geldiği zaman burada işte gördüğünüz gibi matkapta önce deliği olması gereken boyutuna net bir şekilde getirip ondan sonra kılavuz çekme işlemini yapıyorum. Tavsiye ederim bu şekilde. Yani lazerde direkt son ölçüyü alıp onun üzerinden kılavuz çekmeye çalışmayın. Şu anda herhalde hafifçasını açıyorsun. Orada kaldık. Evet, şu an hafçasını açıyorum kılavuzları çektikten sonra. Bir de rahat yakalasın diye. Aslında bir kılavuzdan önce açmak da mantıklı. O zaman daha rahat, kılavuz da rahat yakalar. Şimdi burada lazer kesimden doğan o tırtıklı yüzeyleri zımparaladığım bölüm. Küçük el aletleriyle şimdi burada. Bak bu da çok sevdiğim makinelerden bir tanesi dükkandaki. Bu da pah kırma aparatı, pneumatik. En son lazer kesimden gelen parçanın köşe pahlarını da onunla kırınca sanki CNC'den çıkmış gibi oluyor. Bir dakika durdurabilir miyiz? Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi ben de videoları izledim. Evet, geliyor. Yani benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu şasinin bağlanacak parçasını 12 milimden kullandın. Kalın olması gerektiği için lazere gönderdin. Fakat bu çamurluğun yan yani profillerini lazere yollamadın. Onun yerine kartondan bir şablon çıkardın. Sacın üzerine koyup dış çizgilerini çizip kesici delici aletlerle kestin. Bunun nedeni ne? Yani onu da lazerden aslında çıkarabilirdin. Çıkarırdım ya. Evet. Ya ben bu videoyu izlerken fark ettim. Şimdi videoyu ben de izlerken, çünkü çok bu arada zaman oldu bunu yapalı. Videoyu izlerken fark ettim. Normalde bu parçayı direkt modelleyip ardından model üzerinden kesim şablonlarını çıkartıp şakır şakır kesip tek seferde de çıkartabilirdin. Yani geleneksel bir motor. Anlıyorum. Geleneksel yöntemlerle yapmak istedim yani. Ne hatırladım. Niye böyle biliyor musun? Çünkü bu video herkes evde bu şekilde arka çamurluk yapabilsin diye çekilen bir video. Güzel bu. Yani çünkü herkes bilgisayarda modelleyip bunu CNC'de ıvırda zıvırda üretemeyebilir. Bu biraz daha basit, hepinizin evde, garajında yapabileceği, nasıl yapılır, çamurluk nasıl yapılır çalışmasını anlatan bir video. Çok güzel kıvırdığımı düşünüyorum. Kaynak tarafına gelince evde o kadar öyle kaynak makinesi olmayabilir. Şimdi yurt dışında benim izlediğim YouTube Hava videolarında ayrı var. işte Adamın yani. evinde argon kaynağı da var, oksijen tüpü de garajında, evinin yanında, garajında, Şimdi evinin içinde. gene coğrafya şeyi Coğrafya kaderdir. evet oraya döneceğiz yani. Yani ama geleneksel yöntemlerle Tabii. ürettiğimiz Yani bir içinden gelen biri gene de buradan bir şeyleri izleyerek bir şeyler kapıp
Nereden? Bu videoyu izleyerek. Çin'den gelen mi? İçinden. Ha içinden İçinden bu Aynen. işi. Çin'den gelen birinin izlemesine gerek yok. Çin'de fason var da Yapıyorlardı onu. ucuza Neyse, devam ürettirirsin. edebiliriz. Devam ediyor. Evet, şimdi yine elle kesmeye devam. Ya burada ilginç bir durum söz konusu. Kafam karıştı yaparken. Olur. Kafam Olabilir, karıştı. olabilir. Burada bak üst saç levha yani oturulan kısmın parçasını arkaya doğru kıvırıyorum. Onu oradan kaynatıp aşağıdan arkasını tamamlarım falan diye. İşte başta modellememenin bu tip sıkıntıları oluyor. O yüzden en başta her şeyi modelleyip planını projesini çıkartıp ilerleme kısmını seviyorum. Daha akıcı gidiyor iş. Bunda mesela bir iki ileri bir geri yaptığım bir durum bu. Yan çıtalarda da onu yaşamıştım. Artık videoda biraz kırptım onları. Onu da yeri gelince görürsünüz zaten. Şu an ince matematik hesapları yapıyorum. Çılgın matematik hesaplarıyla. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Arka Bakayım. çamurluğun Ya arka biraz tarafını geri yapıyorsun. sarabilir miyiz? Öyle bir imkanımız var mı? Geri sarmamız mümkün mü? Konuşmaya daldık, kaçırdım. İşte burada gördüğünüz gibi arkaya kıvırdım oturulan yeri. Spoiler'ın üzerine doğru kıvırmışım. Şimdi çamurluğun en uç kısmını yapacağım. Aradaki aralığı ölçtüm. Radyuslarını ölçtüm. Kaç radyusla, hangi köşeleri nasıl olsun. Ardından onun çılgın matematik hesapları, çok ince hesaplar, pi sayısı, işte a kare artı b kare falan yaptık. Burada dövüyoruz parçanın kenarlarını. Elle Masa dövmeyi yürüyor. tercih ettim. Ha? Masa yürüyor. Bizde atölyede o atölyenin bir özelliği, Her şey videonun canlı. ilerlerinde göreceksin, her şey yürüyor. Bunlar özellikle ekstra para veriyoruz yürüsün diye. Şey gibi, yapay zeka gibi düşün bunları mesela. Birazdan görürsünüz. Şimdi stopun geleceği yeri Tabii tasarlıyorsun. şimdi arka kuyruk kısmını kestik, şeklini verdim, oraya baktım, oturttum. Şimdi spoiler'ın arka stop lambasının geleceği kısmını, şablonu çıkarttım kartondan. Böyle dedik bu buraya gelecek bu şekilde. Burada da bir taraftan içimden düşünüyorum. Ulan bu buraya gelecek de oradan ben ona nasıl vida atacağım? Saç parçayı yukarı kıvırdım, önünü kapattım falan. Orada düşünüyorum aslında içimden. Çıkarttığım saç karton şablonu levhanın üstüne koyup kesiyorum. Yine eski usul. Kesmekten sıkılmışım, biraz da makasla kesmişim, biraz paralamışım ve stop lambasının montaj deliklerini açıyorum. Bakalım oldu. Çok güzel oldu montajı. Şimdi yine eski usul Afgan bükme yöntemleriyle hidrolik presle bükümlerini veriyorum. Çünkü orada kartondan modellerken gördün yani bükülmesi gerekiyor. Onların hepsini işaretledik. Bir yere kadar bükebiliyor o cihaz. Burada da elle devam ediyor çünkü bu çok küçük bir büküm. Bunun arkasına ayrıca benim bir alt çene dayama yapmam gerekiyor orada bükebilmek için. Onun yerine daha da eski usul yöntemlerle mengeneye bağlayıp bükerek devam ettim. Ve gördüğün gibi cux sesini buradan duymuş Bir durdurabilir miyiz? Eli geldi oraya ya. Elinin yukarıda olmadığı bir an var mı? Dur. Durduramadık. Söyleyeceğim, yukarı gelen saç vardı, o ne oldu ya? Duruyor arkada. Ha, duruyor mu? Gözüküyor. Tabii onunla daha gelmedi. Ben Onu, tamam. onu keserken Ben göremedim şimdi yok, de. oraları kırpmadım. Tamam o zaman, devam edelim. Ya bu tamam o. Bunun mesela bir üst kısmı kaldı. Evet. Tamamen aslında tamamen geleneksel. Kervan yolda dizilir mantığıyla. Biraz o parçasını, biraz bu parçasını, üstte bunu. Daha en sonlarda zaten hoşuma gitmeyen yerleri de tekrar tespit Beni de zaten yani bu 3. bölümde izleyeceksiniz, en çok zorlayan şey çamurluğun çok parçalı olması. Yani macunlarken girintisi çıkıntısı ve yani sürekli bir yukarı spoiler çıkıyor, onun arkasından çamurluk devam ediyor. Bunların hepsinin ek yerleri var. Evet, gördüğün gibi stop lambası. O demin kıvırdığım parça. Ne oldu? Geri açıyorum şu anda. Onu o şekilde kıvırmamam lazımdı. Yani bunları da koyduk, kesmedik. Çünkü olabiliyor öyle şeyler. En başta bunu modelleyip kafalar karışabiliyor. ölçülerini... Telefonu bende mi sessiz? Aldım aslında. Kayıtta mı ekran? Ekranı kaydetmiyor Ekran ki. değil, biz ekranda işimiz yok zaten. Ha doğru. Senin kafan niye bu kadar karışıyor? Tam boy yapsana büyük. Oğlum. Bir taraftan lazer makinesi demonte mi gelsin, monte mi gelsin, 200 kilo mu, 500 kilo mu, forklift'e mi sokacağız, camı mı sökeceğiz? Bir taraftan onlarla Pilavcı arabasıyla geliyor. Ya be. Evet, sadece motor yapmıyoruz, şu an öyle bir dönemin içindeyiz.
Yanlış kestiğim parçayı tekrar apkanta tersten basarak düzeltmemizin ardından çamurluğumuzun imalatına devam ediyoruz. Şimdi orayı düzelttim artık. Geçtik. Üst şapka kısmı kaldı spoiler'ın. Yine kartondan bir şablon çıkartıyorum. Bu şekilde merkezini bularak şablonu karşı tarafa aktarıp simetrisini alıyorum. Ardından deniyoruz. Kağıt bant olmazsa olmazımız. Bir atölyede kağıt bant olmazsa Zımpara. zımpara. Zımpara zaten Zımpara ne olmaz. iş yaparsan yap şu dünyada her yerde var. Öyle. Ya şeyde bile var. Ayak topuk taşı falan. Aynen. O da zımpara bir çeşit. Zımpara olmazsa insanlık Törpü, ilerleyemezmiş kadınlar, yani. tırnaklarını. Evet, zımpara dünyadaki en önemli icatlardan bir tanesi. Burada da Fırat Usta'nın özenle yaptığı 5 eski sene falan dükkanda, önce çok ya. uzun zaman önce yaptığı 3 Hala top kullanıyorsun. evet, silindir makinesi. Çok hala işimizi görüyor Görüyor, gerçekten. Onu bir ara güncellesek hiç fena olmaz. Ya şu çekiş dövme sahnesi timelapse'de çok tatlı gözükmüyor. Böyle sanki böyle dövme vurmuyormuşsun gibi, havada gibi. O şey gibi, helikopter dönerken pervane havada duruyor gibi oluyor ya tam denk geldiği zaman. Evet, burası biraz sıkıcı bir bölüm. Üstü, hızlı geçmiş. Bayağı toplamışım videoyu kanki. Ellerine sağlık bu arada. Ardından gördüğün gibi bütün parçalar yerlerine oturmaya başladı. Artık çamurluk şeklini aldığına göre yandaki puntalamış olduğumuz bu şeyleri, taşıyıcıları söküyorum. Çünkü artık kaynağa geçeceğim. Ama şöyle bir sıkıntı vardı bu çamurlukta. Evet. Şimdi bu çamurluklar, bir durdurabilir miyiz? Biraz uzun bir hikaye anlatacağım. Normalde döneminde genelde şeylerde görüyoruz bu çamurlukları. Chevrolet motor bloğuna sahip olan motosikletlerde. Onların da şasileri tabii ki şu anki yaptığımız motorun şasisinden farklı. Bu da Evo blok. Yani Chevrolet'ten bir sonraki gelen seri ama şaside çamurlukta özellikle imalatta zorlayacak ciddi farklılıklar var. Bu şasi FXL şasi. Normalde Shovel'ların şasisinde arka kuyruk kısmı düz geliyor. Direkt ona taşıttırıyorlar yükü. Yukarıdan çamurluğu da inceltebiliyorsun. Çok daha tatlı bir görüntü verebiliyor. Bunda yukarıya gidip geri uzuyor. Hatta daha da uzuyordu. Biz onları kestik, kısalttık bir önceki projede. Öyle olduğu için şasi içeriden de biraz farklı. İçeride demir çıkıntıları var. O yüzden çamurluk direkt kutu gibi yaptığın zaman oturmuyor. O içerideki demirlere çarpıyor. Burada da devam edebiliriz. Burada da o demirlere çarpmasın diye aslında onun deliklerini açıyorum, kanallarını. Ama bu 2 boyutlu bir şey değil, 3 boyutlu bir yapı olduğu için, yapı demeye o kadar alıştım ki artık. İçeriden de benim, arkadan da onu desteklemem lazım. Şimdi onun imalatını burada izliyoruz. Bak orada bir karton yine işin içine giriyor. Karton yapıştırıyorum o açtığım deliğe ve onu böyle içeriye doğru hafif büküyorum ki şasideki çıkıntı kısmına o böyle Yuva yapıyorsun. Yuva. yuva Aynen, yapıyorsun. yuva yapıyorum. Yine kartondan denemeler. Yalnız burada fark ettiysen mukavva kartonuna geçmişim galiba. Evet. Çünkü daha kıvrımlı, daha ufak bir parça. Mukavva daha sık bir karton olduğu için şablon çıkartmak açısından daha da kullanışlı oluyor yani yerine göre. Ardından parçaların ikisini şimdi kestim. Şablonu çıkarttım kartondan. Açılımını sacın üzerine yapıştırıp çizip kestim ve ikisini kelepçeyle birbirine birleştirdim. Öyle zımpara alıyorum ki iki parça birebir Aynı. eşit çıksın. Burada bükümlerini veriyorsun. Tabii burada şimdi borunun üstünde döverek bükümlerini veriyorum iki parçanın. Bu iş bayağı beni uğraştırdı. Yani çok küçük bir detay aslında ama çok ciddi vaktimi aldı. Onun şablonunu çıkartmak, onu kesmek, oraya alıştırmak, kaynatmak. İş bittiği zaman çok da tatlı durdu. Orada Evet. öyle bir kanal olması. Ama gerçekten uğraştırıcı bir süreç oldu. Gördüğün gibi her yerde de dövüyorum. Yani masanın her ucunda dövdüm. Şimdi de onu puntalıyorum. O dövdüğüm parçayı, çamurluğun gelecek kısımlarını puntaladım burada. Artık bu işlemden sonra da çamurluğu yavaş yavaş ayaklandırmaya başlayacağız, toparlamaya başlayacağız. Bu en başta yanlış büktüğüm, sonradan düzelttiğim parçayı kenarlarını kaynak öncesi tam ölçüye getiriyorum, zımparalıyorum. Bir de puntalamıştım ya bir önceki aşamada. Orada kalan kaynak izlerini de aslında bu şekilde temizliyorum. Arkada Fırat bir şeyler yapıyor bak. Geliyor geçiyor yalandan. Yalandan. Evet. Bu
Burada da tam 90 derecelik bir açı var. O yüzden şeyi kullandım. Çok kullanışlı Evet, aletler onlar çok bunlar. güzel. Bu köşe kaynak aparatları çok kullanışlı. Bak geziyor. Kameraya bakıyor. Arda ile muhabbet ediyor. Bak Arda geldi. Şimdi beraber sohbet ediyorlar. Gittiler. Şey de çok ya, yancı da çok videoda. Videolarda çıkıyor. Tabii. Gelip lafa tutan Bak, insanlar. Kim mesela biri geldi? Ben bilmiyorum. Geziyor. Geziyor. Suratları gözükmediği için çoğunun Aynen. kim olduğunu bilemiyorum. Sadece burada Fırat'ı, Arda'yı tanıyabiliyorum. Bu arada şeye benziyor ha. Üstünü kaynatmadan öncekiler Batman gibi. Batman'in kulakları gibi. Spoiler ortadan doldurmasaymışız. Hop Tabii oturdu. bir deniyoruz. Oturdu mu? Evet. Oturdu. Şimdi aküyü söküyorum. Çünkü artık motorun üstünde bir punta atmam gerekiyor. Aküyü de sökebilirsiniz. Akünün kutup başını da sökebilirsiniz. Motoru da çalıştırabilirsiniz. Ama bunları yapmadan kaynak vurduğunuz zaman motorda ciddi problemlere yol açabilir. Galiba konjektörü falan mı bozuyordu? Tam çok hakim değilim o konuya. Onu da bir araştırır yazarız veya bilen varsa yoruma yazabilir aşağıya. Fırat biliyordur da. Fırat yok biliyor şu da an. Fırat aynen şu anda. Ya da Fırat'a sorarız Aynen, direkt Fırat'a daha sorarız. mantıklı. Şimdi kaynak isterinin kabasını bitirdim. Bak burada yine bir en başta düşünülmemiş bir yer var. Kayışın azından- geçtiği yer. En azından fazlalık. Tabii fazlalık olması iyidir. Kesersin, atarsın. Yani iyi usta parça arttırır hesabıyla ben özellikle yapıyorum bunu zaten. İyi usta olduğumuz belli olsun. Kayışın geçtiği yeri tıraşlıyorum burada ki çamurlu kayışı yırtmasın. Motor yürüye de bilsin aynı Tabii, zamanda. güzel gözükmesinin dışında. Aynen güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda yürümesi de gerekli. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben bu parçayı sonradan uyarladığım için aşağıda bir de bir açık kalan Tabii. bir yerim oldu. Bir de bu girintiler, çıkıntılar. Orada geometri çok karıştı. Ben işin içinden çıkamadım. O yüzden orayı iki parça olarak yapmaya karar verdim. Alt uç kısmını. Ama kardeşim o parçaları öyle bir hassasiyetle birleştirdim ki anlamazsın orada iki parça olduğunu. Tamam. İnandım tamam. Karşılıklı yapıştırıyorum kağıt bantı. Kalemle kenarlarını Çizgi çizip Kalıp çıkarıyorum ondan aslında. tabii kalıbı kağıt bantla çıkartıyorum. Kağıt bant da çok sevdiğim bir yöntem kalıp çıkarmak için. Burada tabii direkt düz dedim kaynatmayayım öyle kutu gibi de olmasın. Şimdi üst tarafı kutu gibi ama oraya zaten sele oturuyor. O yüzden akışta yine yumuşak bir görsel yakalayabiliyoruz ama ön tarafa takılacak herhangi bir şey olmadığı için köşelerini biraz yuvarlıyorum. Pahlı gözükmesi lazım. Tabii pahlı gözükmesi için. Şimdi tesviyesini yapıyorum. Önce alıştırıyoruz, sonra yapıştıracağız. Yapıştır. Önce alıştırıyoruz, sonra yapıştırıyoruz. Bu iş böyle. Hop geldi, gözler Gel, açık bak, kaynağa bak, bakıyor geldi. zaten, gördün mü? Evet, Fırat'ın da destekleriyle. Şimdi Berk'cim senden biraz daha gerçekçi olmanı istiyorum. Kadrajdan ikizsin ama biraz daha, kendini biraz daha. Ben konuşacağım. Yani bu kadar uğraşmamın sebebi inan boyacı uğraşmasın. Ya. Boyacıya iş bırakmayayım. Gör bak Şimdi ne o- kadar emek var. Tabii yani sonuçta neler gördük. Tabii. Yani bu iş çok uğraşılmış ama ister istemez köşesinden, ucundan, oradan buradan sürekli kaynattığın ve parçaları kaynattığın için ısı görüyor malzeme. Ve Tabii. öyle ya da böyle bir dalgalanma oluyor yani malzemenin üzerinde. Evet. Bir de macun sen çok iyi tesviyesini de yapsan ek yerlerinde yani çok az bir macun en azından daha böyle yekpare geçmesini, daha bir smooth Tabii, bir bağlantı, tabii. smooth bir görüntü sağlamasını da sağlıyor. Yumuşatıyor. Yumuşatıyor. Burada da mesela çok düşündüm. Şimdi orada normal çamurluğun takıldığı bir delik var. Tam tekerle şasinin arasında ortada çok ara bir yerde. Yani karşıdan bir türlü o deliğe giremiyorum, işaret koyamıyorum. Ben de artı şeklinde deliğin merkezinden geçecek şekilde 3 milimlik bant attım. Ardından çamurluğu takıp o tam bantın geldiği yerlerine işaret koydum ve dışarıda gönye ile bu işaretleri birleştirdim. Biraz risk aldım. Dedim ki çalışır bu yöntem. Çalıştı mı? Deldim, cuk. Yeah. Çalıştı. Bunu da tavsiye ederim. Yani bir artı yaptım deliğe gelecek şekilde. Ondan sonra yandan baktım. Yandan işaretledim, üstten işaretledim. Çizgileri birleştirip deldiğimiz zaman deliği tam bulduk. Orada bir şeyi atladık. Biraz geri Geri dönebilir sarabilirsin. miyiz?
Burada bu arada flaşla bakıyorum arada hani tutuyor mu, giriyor mu falan diye. Çok kullandığımız, sevdiğim bir yöntem. Bir tane küçük bir tornada kalıp işledik. Delik şişirme kalıbı. Onunla da deliği şişirip arada mesela bir parmak boşluk vardı. Deliği şişirdiğin zaman şasiye direkt 0'a 0. Muhabbet ediyoruz. Kim acaba? Buradan selam söylüyorum gelene. Ben anladım. Ben resimden çıkartamayabiliyorum şeyler. Çünkü kafayı görmem gerekiyor. Ben anlıyorum. Genelde. Vallahi. Anlıyorum. Videonun bir yerinde ben geliyorum. Aynen. Oraya Senden bir tane daha bir var. tane daha geliyorum. Aynen orayı geldiğimde görürsün zaten. Klonla şey oluyor. Birden 2 tane ben. Şimdi biraz kaynak, biraz çekiç, biraz alkolle temizlik. Kaynağa Aynen, devam. patlamasın diye. Patlamasın. Ya patladı mı uğraştırıyor, delik oluyor, bir şey oluyor. Hadi bir daha taşla orayı şey yap. Bak tel arada Ne yapışıyor. olacak ya, sür boyacıya kardeşim ya. Yani sürebilirsin. Evet. Evet. Kaporta ne kadar iyi Burayı çıkarsa boya o kadar kaynatmak, güzel olur. burayı kaynatmak zordu ya. Zordur. Ben çünkü bu pozisyonda kaynak yapmaya alışkın değilim. Hep böyle kolumu bir yere dayamak daha çok rahatlatıyor beni. Burada biraz zorlandım yani. Ama güzel gözüküyormuş. Çıt 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 çıt. Böyle. Hastasıyım. Şu dükkanda en hasta olduğum el aletlerinden bir tanesi ayarlı pense. Ha, aynen. Uzun, sıkıcı, yorucu. Daha boktanı var. Taşlama. Bu daha da boktan bir süreç. Arkada da Fırat taşlıyor bir şeyler var. Geçti gerçi şimdi. Evet, evet. Son inceleri aslında yani. Tabii of en Aynen. sevmediğim kısım bu da Evet. kaportacı eğesi. Bu artık taşlamanın bir seviye üstü daha geniş yani nasıl anlatabilirim? Daha düzgün taşlama, daha dikkatli. Mesela taşlamayı yaparken canavarla bazı yerlerde dalma olabiliyor ama bu eğe ile boyayıp üstünden eğe ile kaldırarak malzemeyi yaptığımız zaman o yüzeydeki göçükleri büyük oranda toplayabiliyoruz ki zaten eğeyi vurduktan sonra göçükler de meydana çıkıyor. Onları da gördüğünüz gibi çekiçle vurarak toparlayabiliyorum. Burada mesela 3 top zımpara kullandım. Eğimli bir yüzey olduğu için çok daha güzel yatırıyor oradaki izleri. Ama bu gerçekten en yorucu süreçlerden bir tanesi. Elle girmek. Hani videoda hızlı ne güzel 2 dakikada bitti gibi gözüküyor da videonun başından beri kaç defa kıyafet değiştirdim. Saçım, başım her şey değişti yani. Gerçekten uzun sürdü bunu yapmak ve hiç beklediğim kadar kolay olmadı. Bir daha da yaparsam önceden modelleyeceğim abi. Kestireceğim lazerde. Ondan sonra ufak tefek kıvır, bük, biç o işleri sonra kaynatacağım. Tabii daha şimdi mesela çamurluk bitmiş gibi gözüküyor. Etrafında mil dönme Daha bir canım. falan işi başlayacak birazdan. Alakası yok bitmesiyle. Zaten Amar bile videoyu kurgularken o kadar yorulmuş ki bırakmış mil dönmeyi falan atlamaya. Yani burada bitti bu çamurluk tamam. O da bitti zannetmiş olabilir. Çamurluğa benziyor sonuçta şu an Çamurluğa yani. benziyor tabii ama bizim için... Ha seleye geldin. Ha burayı çıkartmamız lazım. O yanlış olmuş. o ikinci bölümde. Sadece o sele kısmı bak. Şurada sele ile ilgilendiğim bölümler. Buraya geçelim yani. Oralar ikinci bölümde. Yok bitti. Ha, Bu tamam. kadardı. Bu kadar. Devam. Kaynanmayabilir araya normal. Ya şimdi bak burada bitirdik ya çamurluğun kaba görüntüsünü. Hoşuma gitmedi. Yukarısı çok kalın gibi geldi. Orada bantla bir şablon çıkarttım. Bantın üzerine çizip
karşı tarafa simetrisini alıyorum. Orayı keseceğim şimdi. Biraz daha estetik gözüksün Evet. diye. Bak çok kalın duruyor. duruyor. Aşağıya doğru Aynen. yukarısı çok kalın duruyor şu anda. Aslında biraz daha bir kavis ekleyerek Evet, inceltip daha evet. kibarlaştıracaksın Evet, parçayı. aynen öyle. Yani burada da şeye dikkat etmem gerekiyor. Çok fazla da inceltirsem bu sefer Biraz- stop lambası aynen. çok çıkacak ortaya. Taşladıktan, bütün tesviyeleri bittikten sonra yan tarafları kaynatmam gerekiyor. Ya yanda da büyük bir problem oldu. O parçalar kalın parçalar, çok iyi kaynamasını istiyorum. Çünkü Bütün bütün her yükü şey. taşıyacak parçalar onlar. Çok ısınıyor malzeme. Geniş de bir alan. Bu sefer dönüyor. Yamuluyor. Onu da gene bayağı bir uğraştım düzeltmek için. Orada Fırat'la videosu da vardı. Onları atlamışız biraz. Ha ben geldim. Geri Biraz geldin. geri sarsana. Bak şimdi. Bak ben çalışırken Dur. bekle. Bekle. Dur. Aha. Aha ben. Ayna Evet, görüntüsü ya. Ayna görüntüsü gibi. Aynen. Aynen. Mirror. Buradan da Uğur kardeşimize Aynen, selamlarımızı gönderelim. Şimdi burada yaptığım işlem çamurluğun ucuna mil dönme işlemi. Daha önce bununla alakalı videolar da paylaşmıştık. Genelde saç parçalardan yaptığımız saç levadan ürettiğimiz parçaların ucuna bu işlemi uyguluyoruz. Uca bir boyut katıyor. Daha karakteristik Yani bir görüntüsü dudak var. ya işte. Aynen. Kalın bir pah gibi aslında. Yani. Evet. Bak burada gelmiş Melis yardım ediyor mesela. Orada Fırat'a... Ha hatırladım. Burada dedim ki benim şekilli şukullu fotoğraflarımı çeksene Instagram'a Ateşle atalım. oynuyoruz. Oksijeni yakınca Aynen. ben hemen bir fotoğraf çekelim. Tabii burada oksijenle ve kaynakla uyguladığın ısı, gerçi ısıyı mile uyguluyorsun. Tabii. Burada özellikle çamurluğa ısı vermiyorum yani. Çamurluğu düzelttim, ondan sonra mil dönmeye geçtim. Sadece mili lokal olarak ısıtıp, büküp hemen arkasından kaynatarak geliyorum. Punto gidiyorsun. Tabii. Aynen o şekilde. Yaklaşık işte 1-1,5 santim aralıklarla puntalar atarak, kaynatarak geliyorum. Bu gerçekten mil işi hani çamurluğun finişini çok güzel bitmesini sağlıyor. Yani Evet. eğer burada görüp çamurluk falan yapma gibi bir isteğiniz varsa illa böyle hani Crazy Frank Fender olacak diye bir kayda yok. Herhangi bir AliExpress'ten aldığınız kesik çamurluklar bile yani öyle onların arkasına bir mil dönseniz bütün işin kaderi değişiyor. Evet, Yani. doğru. Bu güzel bir yani taktik bence. Ya bir de bir şeyini de seviyorum. Bu işin romantizmini de seviyorum. Çok böyle gerçekten geleneksel bir yöntem. Alıyorsun oksijeni, demiri ısıtıyorsun, büküyorsun. Çok güzel. Yani o blacksmith Tabii. işçiliği çok güzel. Bu puntalı halini görüyoruz burada şimdi. Şu anda o puntaların üzerine direkt macun da çekilebilir ama çok kırılgan olur macun. Oraya Aynen. bir dolgu malzemesi yapılması lazım aradaki geçişi yumuşatmak için. Onun için de kalay kullanılabilir, kalay dökülebilir veya ben sarı kaynakla geçmeyi tercih ediyorum orada. Burada malzeme biraz ısınıyor Aynen, bu arada. şey. Burada malzeme biraz ısınıyor. Ardından yine ufak bir tesviye yaptım. Bundan Yani işte sonra- şimdi sen onun o köşesinden ısı vermeye başladığın zaman önceden yani o yüzeyin ilerleyen kısmında üst kısmıyla olan bağlantıda kaynaklı olan kısım sabit bir yer olduğu için ister istemez ısıdan dolayı oradan çektirmeye veya yani herhalde çalışmaya başlayacak denilebilir Ya mi çok mesela? uçta hani çok uçta ve düşük alevle aslında yaptığım bir uygulama. Çok fazla bir şey fark ettirmiyor. Ama evet birazcık döndüğünü yapmıştım, fark etmiştim. Yani hafif birkaç kaporta çekiç darbesiyle toparladık. Bu arada sonradan izlemesi timelapse'ten çok keyif verdi bana bu oksijenle kaynak yapma olayını. Bu şekilde. Bu da bitmiş hali. Sanki oraya sürmüşün gibi. Varak. Köpük var ya, izolasyon köpüğü. Of, bir de bunun taşlaması var tabii. Neden sarı malzeme kullandık? Hem daha az ısı girsin, parçayı yamultmasın diye. Hem de zımparalaması kolay, tesviyesi kolay. Kalayda da aynı şekilde. Kalay kullanımının da sebebi o. Kalayı mesela şeylerde de çok kullanırlar. Motosiklet depolarındaki deliklerde, çatlaklarda falan da çok fazla ısı vermeden aslında lehim gibi de biraz. Dolgu malzemesi. Evet. Oraya kalay eritip sürüyorsun.
Sonra tesviyesini. Evet. Yani burada sadece o sarı girdiğim yerleri pah verecek şekilde taşlamak istedim. Amacım oydu. O yüzden küçük şerit zımpara makinesiyle girdim. Tam onun ağzı oraya oturuyor. Onu Bu arada oraya oturtup videonun sonuna doğru iş güvenliği had safhaya gelmiş. Yani ilk başlarda mesela yanmışın, sonradan üzerine kalın bir şey giymiştin. Gözlük vardı, şimdi yüzüne ama abi bu koruyucu çok fazla şey çıkartıyor ya. talaş. Çok talaş çıkıyor. Her yerim Yumuşak ağzım, malzeme burnum. olduğu için. Evet, evet. Ya baksana masanın üstü falan sapsarı yani. Ve artık bitirdik. Son finish. Hatta bunu ben bir de kumladım. Hı hı. Hani onun görüntülerini almayı unutmuşum. Son zımparaları, kumlaması ve çamurluk aslında şu anda bitti. Bir sonraki bölümde de sele imalatını göstereceğiz. Aynen. Onu anlatacağız zaten. Çamurluğumuz da bu şekilde bitir. Sele imalatında çamurluğa bir ekstra bir detay daha ekleyeceğim. Onu da anlatırım geçtiğimiz zaman. Çünkü selenin bağlantısıyla alakalı bir eksik var şu anda çamurlukta. Onu bir sonraki videoda yapacağım. Orayı hep beraber izleriz. Artık son tesviyeler. Boyacı kardeşim uğraşmasın diye. Kıllatma hiç yani. uğraşmadım. Bunlar değil mi? Çok kolayca bitirdin değil mi? Evet. Aynen doğru. Bu arada tahmin ettiğimden hızlı bitti. Yani video çekiyoruz ya. Video hızlandırılmış olduğu için. He. Normalde 2 ay falan Hayır, ben Anladım. çamurluğun yapılmasından bahsetmedim. Yani. Evet. Çamurluk bitti. Ya ne bölümdü ya. Yani çamurluğun yapımını izlediniz bu bölümde. Bir sonraki bölümde selenin yapımına geçeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Bizi takip edin, abone olun, yorum yapın ve üzerimizdeki tekstil ürünlerine ulaşmak istiyorsanız da internet sitemizden bunlara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.